Korku hikayesini dinlemeye hoş geldiniz. Dinlemeye başlamadan önce abone olmayı ve videonun sonunda beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kara Salon'un keşfi 1943 yılının Aralık ayında Polonya'nın ücra bir köşesinde terk edilmiş bir kömür madeni yeniden faaliyete geçirildi. Bu madenin gerçek amacı Nazilerin kara bilim diye adlandırdığı bir dizi deney yürütmekti. Schwarze yani Kara Salon adıyla bile korku salıyordu. Madenin derinliklerindeki bu laboratuvar normal bir bilim merkezi değil, insanlık ve ruhlar alemi arasındaki sınırları aşmak için tasarlanmıştı. Laboratuvarın başında, üniversitede dahi bir fizikçi olarak tanınan ancak sapkın deneyleri nedeniyle dışlanan doktor Heinrich Kraus bulunuyordu. Kraus, insanların bilinçlerini kontrol etme, ruhlarını bedenden ayırma ve ölümsüzlük gibi çılgın teorileriyle tanınıyordu. Ancak Kraus bu kez yalnız değildi. Ona yardım eden iki kişi daha vardı. Devamını dinlemeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız, şimdi hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Birinci Hanna Weiss, kara bilime olan takıntısıyla bilinen genç bir biyolog. Hanna, beden ve ruh arasındaki bağın biyolojik olarak nasıl koparılacağını araştırıyordu. İkinci Otto Engel, eski bir papaz ve okült uzmanı. Otto, kara büyü ve eski mitolojiler üzerine çalışıyordu. Kraus, Otto'nun okült bilgilerini deneylerine entegre etmek istiyordu. İlk deney ve karanlık uyanış laboratuvarda insan bedeninin sınırlarını zorlamak için çeşitli deneyler yapılıyordu. İlk deneylerden biri elektrik nöromodülasyonu adı verilen bir prosedürdü. Amaç, yüksek voltajlı elektrik şoklarıyla beynin belirli bölgelerini uyararak bilinci silmek ve kişiyi tamamen kontrol edilebilir bir hale getirmekti. İlk mahkum 22 yaşında bir adam olan Jakob Keller idi. Jakob, hırsızlık suçundan mahkum edilmişti. Korkuyla titreyen Jakob, metal sedyeye bağlandığında Hanna Kraus'a döndü. Bu yöntem işe yarayacak mı? Ruhla bedenin bağını gerçekten koparabilir miyiz? Kraus, yüzünde soğuk bir ifadeyle cevap verdi. Eğer kopmazsa onları daha güçlü bir şeyle zorlarız. Jeneratör çalıştırıldı. Jakob'un bedeni elektrik şoklarıyla sarsıldı. Çığlıkları beton duvarlarda yankılanıyordu. İlk şoktan sonra gözleri bembeyaz oldu ve konuşmaya başladı. Kapı aralandı. Onlar geliyor. Hanna, Jakob'un sözlerini duyunca geriledi. Ancak Kraus daha fazlasını görmek istiyordu. Şokun şiddetini artırdı. Bu kez Jakob'un bedeni titremeye başladı ve cildi yavaşça çatladı. Çatlakların arasından siyah bir sıvı sızıyordu. Tam o anda laboratuvarın ışıkları titredi ve jeneratörler birden durdu. Kraus, jeneratörün yanına gidip kontrol etmeye çalışırken Otto Engel bir şey fark etti. Jakob'un gözlerinden yükselen siyah dumanlar laboratuvarın her köşesine yayılıyordu. "Bu sadece elektrik değil, bir kapı açtık," diye mırıldandı Otto. Hayatta kalma mücadelesi, Jakob'un bedeninden çıkan siyah varlık, bir insana ait olmayan bir kahkaha attı. Laboratuvardaki herkesin içine işleyen bu ses, zihnin derinliklerine korku tohumları ekiyordu. Otto, eski bir dua mırıldanmaya başladı. Ancak gölge varlık, Otto'ya doğru ilerledi. "Senin duaların beni durduramaz, engel." Otto, gölgenin kendisinin gerçek adını bildiğini fark edince dondu kaldı. Gölge, elini Otto'nun göğsüne uzattı ve Otto'nun nefesi kesildi. Bir anda yere yığıldı. Hanna, korkuyla Kraus'a döndü. "Doktor, Kraus, buradan çıkmalıyız. Bu şey, bizi de öldürecek." Ancak Kraus bir şeylerin peşindeydi. Jeneratörün başına geçti ve sistemi tekrar çalıştırdı. Amaç, varlığı yeniden Jakob'un bedenine hapsetmekti. Ancak jeneratör çalıştığında gölge daha da güçlendi ve bir insana benzeyen ama tamamen siyah, gözleri parlayan bir forma büründü. "Beni uyandırdınız. Şimdi hepinizi alacağım." Kurtuluş planı laboratuvardaki ekip kapıların kilitlendiğini fark etti. Kraus, laboratuvarın acil durum sistemini devreye sokmak için kontrol odasına koştu.
Ancak koridorlar boyunca siyah gölge onları takip ediyordu. Bu sırada Hanna, laboratuvarın deposunda eski bir kitap buldu. Kitabın içinde gölge varlıkları hapsetmek için kullanılan bir ayin tarif ediliyordu. Hanna, kitabı okuyarak Kraus'a bir teklif sundu. Birini feda etmemiz gerekiyor. Ancak o zaman kapı kapanır. Kraus bu fikri kabul etti ve Hanna'ya dönerek karanlık bir sırıtışla "Bu kişi neden sen olmayasın?" dedi. Ancak Hanna, Kraus'u beklemeden kendini bir odaya kilitledi. Kraus, Hanna'nın ihanetinden sonra Otto'nun cesedini kullanmaya karar verdi. Otto'nun bedenini ayin masasının üzerine koydu ve tarif edilen büyüyü uygulamaya başladı. Kapanmayan kapı ayin sırasında gölge, Kraus'un yanına yaklaştı ve kulağına fısıldadı. "Beni asla durduramazsın. Kapı sonsuza kadar açık kaldı." Kraus, bu sözlerin ardından gölgenin içine çekildi ve laboratuvar tamamen sessizliğe büründü. Yıllar sonra Schwarzhalle'yi keşfe çıkan bir grup araştırmacı, terk edilmiş laboratuvarda tuhaf bir bulguya rastladı. Kraus'un masasının üzerinde kanla yazılmış bir not vardı. "Kara kapıyı açtık. Onları geri gönderemezsiniz." Laboratuvara giren araştırmacılar birkaç gün içinde halüsinasyonlar görmeye ve açıklanamayan kazalar yaşamaya başladılar. Bir daha kimse Schwarzhalle'ye girmedi. Ancak hala oraya yakın bir bölgede yürüyenler gece vakti fısıltılar duyduklarını ve gölgelerin hareket ettiğini söylüyordu. Sonsuz çıkmaz kurtulan mahkum Jacob Keller'in bedeninden çıkan gölge, laboratuvardaki kaosa neden olurken, başka bir mahkum olan Elise Brown, odanın diğer ucunda bağlıydı. Elise, direniş hareketine katıldığı için tutuklanmış, ancak denek olarak kullanılmıştı. Elektrik şoklarıyla parçalanan Jacob'un görüntüsü karşısında korkudan nefesi kesilmişti. Kaos sırasında jeneratörlerden biri kısa devre yaptı ve metal kelepçeleri bir anlık kıvılcımla açıldı. Elise, sedyeden kurtulduğunda sessizce laboratuvarın bir köşesine saklandı. Gölgeler odanın içinde dolaşıyor, herkesi birer birer avlıyordu. Elise, laboratuvarın köşesindeki bir kapıdan dışarı çıktı ve eski maden tünellerine doğru ilerledi. Alice'in adımları yankılandıkça arkasında karanlık bir varlığın onu izlediğini hissediyordu. Tünellerde ilerlerken duvarlarda kazınmış semboller gördü. Bu semboller Otto Engel'in laboratuvar öncesinde maden işçileri tarafından yapıldığını söylediği koruyucu işaretlerdi. Ancak sembollerin bir kısmı kazınarak silinmişti. Tünelin sonunda çürümüş bir kapıya ulaştı. Kapının üzerinde şu yazıyordu: "Kapıyı açma. İçindeki karanlık seni yutar." Ancak başka bir seçeneği yoktu. Elise kapıyı açtığında başka bir odaya çıktı. Burası laboratuvarın kontrol odasıydı. Duvarlarda farklı ekranlar ve düğmeler vardı. Ancak odanın köşesinde eski bir taş tablet buldu. Tablette şunlar yazıyordu: "Gölgeler sadece bir ruhun kendi isteğiyle teslim olmasıyla geri döner." Hanna'nın sırrı laboratuvarın başka bir köşesinde Hanna Weiss, Kraus'un güvenli bölge olarak adlandırdığı odaya sığınmıştı. Bu oda hem madenin hem de laboratuvarın kontrol mekanizmalarını içeriyordu. Hanna bir yandan Kraus'un ayin kitabını inceliyor, bir yandan da kendisini hayatta tutmanın yollarını arıyordu. Kitabın eski sayfalarında bir hikaye buldu. Gölgelerin Çağrısı. Bu hikaye, yüzyıllar önce aynı bölgede bir madende çalışan işçilerin bir kazı sırasında kadim bir varlığı uyandırmasını anlatıyordu. Varlık, işçilerin ruhlarını almış ve onları sonsuz bir karanlıkta bırakmıştı. Bu hikaye, Hanna'nın içinde büyük bir korku uyandırdı. Kraus'un aslında bu varlığın varlığını bildiğini ve bunu kasten uyandırdığını fark etti. Hanna, Kraus'un bıraktığı notlar arasında bir detay daha buldu. "Eğer gölgeleri çağırıyorsak, onların efendisiyle konuşmalıyız. Efendi, bedel ister. Ancak doğru bedel, yalnızca ölümü kabul eden birinin ruhudur." Hanna, bir karar vermek zorundaydı. Ya kendi canını feda edecek ya da başka birini kandırarak kurban edecekti.
Alice'in yüzleşmesi. Bu sırada Alice, kontrol odasında bulunan bir haritayı inceledi. Haritada, laboratuvarın derinliklerinde mühürlenmiş bir oda olduğu belirtiliyordu. Oda, ayin odası olarak işaretlenmişti. Alice, bu odayı bulursa gölgeleri durdurabileceğini düşündü. Haritayı alarak tünellerde ilerlemeye başladı. Ancak gölge peşinden ayrılmıyordu. Alice, bir süre sonra Kraus'un ölmeden önce denediği ayin masasını buldu. Ancak masanın etrafında insan kemikleri ve kurumuş kan lekeleri vardı. O an bu varlıkların sadece laboratuvar ekibini değil, yıllar boyunca birçok kurbanı tükettiğini anladı. Gölgenin efendisi laboratuvarın derinliklerinde Hanna, Kraus ve Alice bir şekilde aynı noktada buluştular. Ayin odası. Gölgeler artık tamamen somut bir forma bürünmüştü ve konuşuyordu. Sizden birini alacağım. Ruhunu feda eden, diğerlerinin yaşamasını sağlayacak. Hanna Kraus'u suçladı. Bunları sen yaptın, gölgeleri uyandıran sendin. Kraus sessizce Hanna'ya baktı ve elindeki bıçağı ona doğrulttu. Eğer ruhunu feda etmezsen hepimiz öleceğiz. Ancak Elisa sessizce masanın yanına geçti ve gölgeyle konuştu. Beni al ama bu laneti sonlandır. Gölgeler Alice'in teklifini kabul etti. Ancak Kraus, Alice'in bu fedakarlığını engellemeye çalıştı. Hayır, o benim deneyim. O ruhu hak etmiyorsun diye bağırarak gölgeye saldırdı. Fakat gölge, Kraus'u kolayca yere serdi ve Alice'i içine çekti. Kapının kapanışı Alice'in ruhu, gölgeler tarafından alındığında laboratuvar sessizleşti. Gölgeler kayboldu ve ışıklar tekrar yanmaya başladı. Hanna, hayatta kalan tek kişi olarak laboratuvardan çıktı. Ancak Alice'in feda edişine rağmen bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordu. Laboratuvardan çıkarken bir duvara kazınmış yeni bir yazı gördü. Karanlık bir kez çağrıldığında asla tamamen kaybolmaz. Video hakkında düşüncelerini yazabilir misin? Beğenip abone olmayı da unutma.